O İngiltere'nin 3. kadın başbakanı Boris Johnson'ın istifasından sonra yerine gelen bu isim savunduğu politikalarla İngiltere'nin demir lady'si Margaret Thatcher'a benzetiliyor. Karşınızda İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'ın profili. Asıl adı Elizabeth Mary Truss olan Liz Truss, 26 Temmuz 1975'te Oxford'da dünyaya geldi. 4 kardeşin en büyüğüydü. Babası matematik profesörü, annesi ise hemşireydi. Sol görüşün hakim olduğu bir ailede yetişti. Annesi nükleer silahsızlandırma kampanyasına üyeydi. Nükleer bomba karşıtı yürüyüşlere onu da götürüyordu. Liz ileride ailesini İşçi Partisi'nin solunda olarak nitelendirecekti. Ama ailesinin bu eğiliminin ona da geçtiğini söyleyemeyiz. Çok küçük yaşlardan itibaren siyasetin içinde büyüyen Liz, politika üzerine eğitim almaya karar verdi. Bu kararını hayata geçirmeyi de başardı. Merton Koleji'nde siyaset, felsefe ve ekonomi üzerine okudu. 1983'te ailecek İskoçya'ya taşındılar. Yaşadıkları bölgede gittiği okulun tiyatro kulübüne üye olmuştu. Burada okulun tiyatro kulübünün sahnelediği bir oyunda İngiltere'nin ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher'ı canlandırmıştı. Üniversite okurken siyasi anlamda oldukça aktifti. Daha o yıllarda siyasete atılmıştı. Üniversitedeki liberal demokratlara başkanlık yaptı. Monarşi karşıtıydı. Bu anlamda çeşitli kampanyalarda da yer aldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra Shell ve Cable and Wireless gibi petrol şirketlerinde yönetim muhasebecisi olarak çalıştı. Muhasebecilik yapsa da aklında ve kalbinde hep politika vardı. Sonunda bu yoldan gitmeye karar verdi. O sol görüşlü ailesinin aksine genç yaşlardan itibaren siyasi hayatına Muhafazakar Parti'de başladı. 2001 seçimlerinde aday olsa da parlamentoya seçilmedi. 2005'te tekrar parlamentoya girmeyi denedi ama bu defa da başarısız oldu. O denemekten yılmıyordu. Bir yıl sonra 2006'da tekrar parlamentoya girmeyi denedi. Bu defa Londra'nın Greenwich İlçe Belediye Meclisi'ne girmeyi başardı. 2008'e gelindiğinde Reform isimli kuruluşa başkan yardımcılığı yaptı. Daha siyasi kariyerinin başlarındayken evli olan Muhafazakar Parti'den Mark Fiat'le ilişkisi olduğu konuşulmaya başlandı. Bu nedenle parti üyeleri tarafından partiden çıkarılmak istendi ama başarılı olunamadı. Liz Muhafazakar Parti'de serbest piyasa ekonomisinin en güçlü savunucularındandı. Aynı zamanda Zincirlerinden Kurtulan Britanya isimli kitabın yazarlarından biriydi. 2012'de diğer politikacılara göre yaşı henüz gençken Eğitim Bakan Yardımcılığı yapmaya başladı. Bakan olarak seçilmesi, milletvekili seçilmesinden yalnızca 2 yıl sonra oldu. David Cameron, Theresa May ve Boris Johnson hükümetlerinde kabinede hep önemli pozisyonlara getirildi. Bu yüzden yükselişi de çok hızlı oldu. 2016'da İngiltere için sancılı bir süreç başlamıştı. Çünkü Brexit tartışmaları daha yeni alevlenmişti. Liz katı bir şekilde Brexit karşıtıydı. Ama Ticaret Bakanlığı sürecinde fikirleri keskin olarak değişti. Artık Brexit'i desteklemeye başlayan Liz, partisinin sağ kesiminden de destek almaya başlamıştı. Ticaret Bakanlığı'nın ardından 14 Temmuz 2016'da Adalet Bakanı oldu. Bu görevini bir yıl devam ettirdi. 2017'de Theresa May tarafından bakanlıktan alınarak Hazine Bakanlığı'na atandı. Liz günümüzde sahip olduğu prestiji Hazine Bakanlığı yaptığı dönemde elde etti. 10 Eylül 2019'da İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, Liz Truss'ın görevinde değişiklik yaptı. Truss böylece Kadın ve Eşitlikler Bakanı oldu. 3 yıl boyunca bu statüde kaldı. 2021'de ise İngiltere büyük bir kriz yaşadı. Pek çok bakan Boris Johnson'a karşı istifa etmeye başladı. Bunlardan biri de Dışişleri Bakanı Dominic Raab'tı. Bunun üzerine Liz, boşalan Dışişleri Bakanlığı koltuğunu 15 Eylül 2021'de devraldı. O böylece İngiltere'nin ikinci kadın Dışişleri Bakanı olmuştu. Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde İran'da tutulan İngilizlerin serbest bırakılması için aktif rol oynadı. Dışişlerindeki görevi boyunca Rusya ve Çin konusunda tutumuysa oldukça sertti. Bir yıl Dışişleri Bakanlığı yaptıktan sonra İngiltere'de mevcut olan kriz ortamı onu farklı kararlar almaya itti. O artık İngiltere'nin başbakanı olmak istiyordu. 47 yaşındaki Liz Truss'ı son günlerde tekrar konuşmamıza sebep olan şey İngiltere Başbakanlık seçimlerini kazanması. İngiltere'yi sarsan istifa depreminin ardından eski Başbakan Boris Johnson da istifa etmişti. Ardından Başbakanlık yarışında son tura eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss kalmıştı. Liz 81.326 oy alarak seçimden zaferle çıktı. Böylece 5 Eylül 2022'de İngiltere'nin devlet başkanı oldu. Konuşmasına Johnson'a teşekkür ederek başladı. Vergileri azaltacağını ve İngiltere ekonomisini büyütmek için cesur bir plan uygulayacağını söyledi. Onun bu yeni görevi aslında zorlu başladı. Zaten ekonomik ve enerji tedariği anlamında zor günler geçiren İngiltere'ye başkanlık etmek kolay olmayacaktı. Ama Liz
daha yeni başbakan olmuştu ki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm haberi geldi. Böylece ülkede baş yönetim tümüyle değişmiş oldu. Liz 2 çocuğuyla birlikte İngiltere'nin başbakanlık konutu olan 10 numarada yaşayan 3. kadın başbakan olacak. Ondan önce Margaret Thatcher ve Theresa May ülkeye başbakanlık yapmıştı. Aslında İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss, Demir Lady lakaplı eski başbakan Margaret Thatcher'a benzetiliyor. Hatta ona şimdiden yeni Demir Lady denilmeye başlandı. Giyiminde tıpkı Thatcher gibi parlak kırmızı, elektrik mavisi ya da hardal sarısı gibi tonlar kullanıyor. Demir Lady'nin yaptığı gibi fotoğraflarında Birleşik Krallık bayrağının görünmesine özellikle dikkat ediyor. İşte bu pozlarda Liz'in Margaret Thatcher'a özendiği yönünde bir algı oluşturuyor. Liz hakkındaki bir diğer eleştiri de Uluslararası Ticaret Bakanlığı'nı Instagram Bakanlığı'na çevirdiği yönünde yapılıyordu. Ama Liz bu eleştirilerin hiçbirine kulak asmadı. Instagram hesabında onu bazen çiftlik hayvanlarını severken, bazen uçak gemisi veya tank üzerinde, bazen de dünya başkentlerine ziyaretler yaparken görüyoruz. Liz bu fotoğrafları özellikle paylaşarak güçlü kadın imajı vermek istiyordu. Yani o bilinçli bir şekilde yeni Demir Lady olmak istiyordu. Ona yeni Demir Lady lakabının takılmasının nedenlerinden biri de savunduğu politikalar. Liz vergilerin düşürülmesi, savunma harcamalarının ise artırılması gerektiğini düşünüyor. Enerji konusunda da atmak istediği bazı adımlar var. Yenilenebilir enerji için ödenen yeşil vergileri askıya alma planını uygulamaya koyacak gibi görülüyor. İngiltere'yi göçmenler konusunda da kritik hamleler bekliyor. İngiltere'nin göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı var. Liz bu plana diğer ülkeleri de dahil ederek Ruanda planını genişletmek istiyor. Ama bunların başında yeni başbakanın yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, artan faturalar ve birbiri ardına devam eden grevler gibi yüzleşmesi gereken daha büyük sorunlar var. Peki Liz Truss eğilmeden, bükülmeden, kararlarından vazgeçmeden yeni Demir Lady olabilir mi? İşte bunu zamanla göreceğiz. Karşınızda İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'ın profili.